Benfica maçı Arda Güler için neden çok önemli? Arda Güler'e böyle bir şans bir daha gelmeyecek. Bu haberin detayları birazdan sizinle olacak. Marca ve AS gazeteleri Arda Güler hakkında neler söyledi? Arbeloa'nın maç sonu açıklamaları. Real Madrid'deki sorun tam olarak ne? Detaylı bir analizle anlatacağım. Kenan Yıldız'dan haberler, Arda Güler'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Real Madrid Teknik Direktörü Arbeloa, Osasuna'nın Real'i yendiği son maçta ilk 11'de başlamıştı. 15 yıl sonra teknik direktör oldu ve Osasuna yine Real Madrid'i yendi. Kaderin cilvesi diyelim dostlar. Osasuna 2 aydır kendi sahasında kaybetmiyor ve Real Madrid'i tekrardan yendiler. Evet, bu mağlubiyetin sorumlularının başında gelenlerden. Asensio yaptığı hatalar, güven vermeyen performansı Real Madrid'i güme götürdü. Raul Asensio, galibiyeti alamadığımız için çok sinirli ayrılıyoruz. Şimdiden çarşambayı düşünüyorum. Hala Madrid, Hala Madrid diyerek buradan kurtulamazsın abi. Her kötü oynayan Hala Madrid desin o zaman. Arda da desin. Hepiniz deyin abi Hala Madrid diye. Arbeloa'nın da çok büyük suçu var arkadaşlar. Birazdan ona da değineceğiz. Asensio'nun yediği çalımdan sonra arkadaşlar bayağı bir dalga konusu oldu Asensio. Bu şekilde pazara gitti. İşte go kart, işte uçan alı vesaire. Şöyle bir videoda var. Evet, bayağı bir dalga konusu olmuş durumda Asensio'nun hareketleri. Yediği çalım. İnanılmaz. Evet dostlar, Benfica maçı Arda Güler için çok fazla bir önem arz ediyor. Birazdan buna değineceğim. Çok önemli denk gelişler var Benfica maçı ile ilgili. Arda Güler için çok özel bir an olacak Benfica maçı. Eğer ilk 11'de oynarsa ve süre alırsa. Mbappe maçın bitiminden yarım saat sonra penaltı atışını beklerken stadyum güvenliği tarafından oyundan atıldı. Penaltı olmayınca Mbappe de yok arkadaşlar. Bunları eleştirmek gerekiyor. Arda Güler'e balon diyen arkadaşlar, Mbappe ne o zaman? Evet, bir diğer suçlu dostlar. Real Madrid'in son dakikada yediği golde pas hatasını yapan Dani Ceballos Instagram'dan yaptığı açıklamada herkesten özür diledi. Sorumluluk benim, özür diliyorum. Evet Arbeloa, sen oyunu yöneten Arda'yı çıkarırsan Ceballos da seni böyle güme götürür. Çıkartmaya devam et abi Arda'yı. Çıkart. 60'da çıkar, 50'de çıkart. Hatta ilk yarı bitsin direkt çıkart Arda'yı sen. Franco Boştantuono Real Madrid'in son 3 maçında hiç süre almadı. Şaşırdık mı? Şaşırmayalım, yani bu güzel bir haber. Arda Güler Mbappe'ye o pozisyondan çıkması için adeta işaret etmek zorunda kaldı. Burada fake pas atar gibi yaptı. İkisi, bakar mısınız arkadaşlar? Şu iki arkadaş burada bekliyorlar. Top Arda Güler'in ayağında. Arda hani eliyle falan gösteriyor, koşu yapın diye. İkisi sadece böyle put gibi duruyor burada. Böyle kazık gibi duruyorlar. Arda şöyle fake atıyor, ondan sonra Mbappe koşmaya başlıyor buraya. Top birisinin ayağında olduğu zaman Real Madrid'le oyuncular durmaya başlıyor dostlar. Real Madrid'in en büyük sorunu bu. Arbeloa yönetimindeki Vinicius Junior tam anlamıyla bir altın Ballon d'Or adayı. Yeniden en iyi seviyesine ulaşıyor. Övdükleri adama bakın arkadaşlar. Yani övdükleri adama bir bakın, böyle övüyorlar işte. Siz de gidin Arda Güler'i gömün. Mbappe'ye bu durumun kabul edilemez olduğunu söyleyerek takımını değiştirmesini istiyor. Evet, Mbappe kötü oynadıkları maçlardan sonra biz bunu kabul edemiyoruz, takımımız çok kötü oynuyor diyordu. Penaltıdan 2 tane gol atınca Mbappe, penaltı olmayınca al sana Mbappe. 6.5'li oynamış. Victor Munoz, Vini, Mbappe, Valverde hepsi olağanüstü, hepsini sayabilirim. İnanılmaz bir seviyede oynuyorlar. Onlardan çok şey öğreniyoruz demiş. Yani Vini ve Mbappe'den neyi öğreniyorsunuz? Top ezmeyi mi öğreniyorsunuz? Neyi öğreniyorsunuz? Bireysel oynamayı mı öğreniyorsunuz? Evet dostlar, burada Camavinga içeri doğru kat ediyor. Sıfıra çizgiye iniyor. Mbappe nerede? Yani bu 6 pasın içine koşan oyuncu yok dostlar. Real Madrid'li oyuncular sadece yerinde yürüyorlar. Yani çok garip bir Real Madrid. Buradan Camavinga topu kesiyor ve burada hiç kimse yok. Top rakipte kalıyor. Ve Vinicius Junior da Mbappe'ye kızıyor arkadaşlar. Neden içeri doğru girmiyorsun diye. Bellingham'ın sakatlandığından beri Arsenal taraftarıyım. Arda Güler Bellingham olmadan 5 maç, 0 gol, 0 asist. Burada da Arda Güler kendisine bir öz eleştiri yapmak durumunda kalıyor. Valverde o inanılmaz asistin hemen ardından oyundan çıkarılmaktan hiç memnun görünmüyor. Her zaman çıktığında tepki gösteriyor gerçekten, ama Real Madrid'de de böyle bir durum var. Arda Güler de 2 tane asist yapıyor, oyundan alınıyordu. Valverde inanılmaz bir asist yaptı Vinicius Junior'a, o da oyundan alındı, garip. Evet, AS gazetesi ve Marca gazetesinden Arda Güler ve Real Madrid ile ilgili haberler var. Sadece Arda Güler'in olduğu kısımlara bir göz atacağız. Arda Güler 82 dakika oyunda kaldı. Sağ ayağıyla ceza sahası kenarından muhteşem bir şut atmaya çok yaklaştı. Top az farklı avuta gitti. Çölde nadir görülen bir andı. El Sadar'da destek bulamadı ve büyük ölçüde etkisizdi. Arbeloa'nın adamları bunu kesinlikle hissetti.
Ayaklardan çok ciğerleri olan bir orta sahada sol ayaklı kanat oyuncusunun sihirli dokunuşu sadece gerekli değil, hayati önem taşıyor. Yani Arda Güler'in hareketleri, pasları gerekli değil, hayati önem taşıyor artık bu saatten sonra deniliyor. Ve Osasuna'ya karşı ortada yoktu. Osasuna'ya karşı başka ortada olan bir Real Madrid'li futbolcu var mı? Onu siz ise belirleyin dostlar. Ceballos özür diledi arkadaşlar. Orta saha oyuncusu Osasuna maçında son dakikalarda yaptığı ve golle sonuçlanan bir hareketin ardından hatasını kabul etti ve bugün Madrid taraftarlarından kamuoyu önünde özür diledi. Yani Arda'yı çıkarıp Ceballos alıyorsunuz arkadaşlar. Durum 1-1 ve Arda çıktıktan sonra Real Madrid 2-1 yenilmiş oldu. Güzel oldu. Arbeloa ne eylem ne de tepki. AS gazetesi. Rakip 3 kez öne geçtiğinde oyunu çevirmeyi başaramadılar. Pomplana'da tartışmalı oyuncu değişiklikleri yaşandı. Gonzalo geç oyuna girdi ve Ceballos'un yaptığı hata 2-1'lik skora yol açtı. Gonzalo'yu alıyor ama Mbappe'yi çıkaracak bir gücü, bir cesareti yok bu arkadaşımızın. Gonzalo kanat forvet değil, tamamen bir merkez santrafor. O yüzden yanlış bir oyuncu değişikliği olarak görüyorum. Arda Güler'in çıkarılmasında yine yanlış buluyorum. 90 dakika boyunca sahada kalması gerekiyor Arda Güler'in. Çünkü herhangi bir pozisyon Arda Güler'in ayağına geldiği zaman golle sonuçlanma ihtimali doğuruyor. Ama Arbeloa hiçbir zaman bunu anlamıyor ve her zaman da Arda Güler yanlış bir mevkide forma giyiyor. Bu da Arda Güler'i biraz verimsiz gösteriyor bence. Evet, Marca gazetesi Arda Güler'le ilgili ilk yarı ve ikinci yarı değerlendirmesi yapmış. İlk yarı kanatlara doğru kayıyor ve Valverde ile çok iyi işbirliği yapıyor. Türk oyuncu Madrid'in oyununda neredeyse hiç yer almıyor ve takım bunun etkisini hissediyor. İkinci yarı Türk oyuncunun ceza sahası kenarından yaptığı güçlü şut mucizevi bir şekilde hedefi ıskalayarak Madrid'in oyununa biraz daha düzen kattı. Ardından yaptığı yatay pas hatası neredeyse Osasuna'nın kendi kalesine golüne dönüşüyordu. 81. dakikada Ceballos ile değiştirildi. Yani Arda Güler daha ne yapsın arkadaşlar? Topu alıyor, pas atacak ama kimse koşu göstermiyor. Yana pas atıyor, geri pas atıyor. Koşan oyuncu yok. Bunu görmüyorsanız eğer konuşacak da bir şey yok dostlar. Evet, Marca gazetesi Madrid'in ihtiyacı olan fiyasko demiş. Fiyasko olarak nitelendirmiş bu maçı. Arbeloa yenilgisiz olduğu tek turnuvada mağlup oldu. Madrid'in galibiyet serisi sona erdi ve liderliği Barcelona'ya altın tepside sundular. Ve gelelim o inanılmaz habere, o mükemmel habere dostlar. 25 Şubat Benfica rövanş maçının olduğu gün Arda Güler'imizin doğum günü arkadaşlar. Arda'nın 100. maçı Real Madrid formasıyla 100. maçı doğum günü ve Şampiyonlar Ligi maçına denk geliyor. İnanılmaz bir denk geliş. Ankara'dan yükselen bir güç İstanbul'a geçti. İstanbul'dan şimdi de Madrid'de dünyanın yeni bir elması, yeni bir gözdesi Arda Güler. Ona hala inanmaya ve güvenmeye devam edeceğiz. Ona inanıyoruz. Başka inanacak fazla oyuncumuz da yok. Kenan Yıldız, Arda Güler, Can Uzun, bunlara güvenmek zorundayız. Ve Arda için gerçekten çok önemli bir maç. Doğum günü, Real Madrid formasıyla 100. maç ve Şampiyonlar Ligi maçı. Benfica'ya karşı kazanırlarsa bir üst tura çıkacaklar. Arda Güler'den gol ve asist bekliyoruz. Gerçekten çok uzun zaman oldu gol ve asist yapmayalı. O maç onun için de çok özel olacaktır. Çok farklı hazırlanacaktır. Bir an önce de kendisini toparlaması gerekir. Osasuna maçı Arda Güler'in 99. maçıydı arkadaşlar ve 100. maçına çıkıp dalya yapacak Real Madrid formasıyla. Arda için çok önemli bir gün olacak. Dualarımız Arda Güler'le çok önemli bir gün olacak. Özel bir gün. Gelelim Arbeloa'nın açıklamalarına. Bence takım bu tür zor anlar geldiğinde, bu gibi kayıplar yaşandığında güçlü bir zihinsel yetenek sergiledi. Oyuncularıma ve yaptığımız çalışmalara inanmaya devam ediyorum. La Liga'da çok fazla maç var. Hepsini kazanamazsınız. Nasıl kazanamazsınız ya? Panik yapamayız ve umudumuzu kaybetmemeliyiz. Umarım bu yenilgi bizim için bir şey ifade etmez. Çünkü çarşamba günü başka bir final maçımız var demiş. Penaltı mı? Penaltıdan çok faul. 2 offside kararı da onların lehine verildi. Ağlamış burada. Takımdaki oyunculara güveniyorum. Onlara gerçekten güveniyorum. Arda Güler'in Osasuna maç performansı dostlar. Arda Güler vs Osasuna. 81 dakika oyunda kalıyor. 72 topla buluşma. 55 pasın 51'i isabetli %93. 5 uzun topun 4'ü isabetli %80. 7 kez son bölgeye pas. 1 gol pozisyonu oluşturma, 1 kilit pas. 1 şut, 1 top çalma, 3 ikili mücadele, 4 top kazanma. Arda Güler. Bu kilit paslar normalde bir maçta 7 kilit pas verdiği bile olmuştu ama o zamanlar oyuncular biraz daha koşuyordu, koşu gösteriyordu. Pozisyona giriyorlardı. Garip bir Real Madrid. Neye tepki gösteriyor oyuncular? Neden rahatsızlar bilinmiyor. Rahatsız olanı gönderin abi takımdan ya.
Ve gelelim Kenan Yıldız. Onlar da Como'ya kendi sahalarında 2-0 yenildiler. Çok garip. Hatta Luciano Spalletti ile Kenan Yıldız ufakta bir tartışma yaşadı. Oyundan aldığı için Kenan Yıldız biraz sinirlendi. Sonrasında Spalletti'nin yaptığı açıklama: Kenan Yıldız bana oynayabileceğini söyledi ve şimdi buz tedavisi alarak masada yatıyor. Geçmiş olsun Kenan'a da, sakatlık yaşamış yine. Bu onun karakteri ve mücadele ruhu hakkında çok şey söylüyor demiş. Ortamı da biraz yumuşatmış bu açıklamayla. Kenan Yıldız'ın Como karşısındaki performansı, tek savaşan oyuncu Kenan Yıldız'dı yine. Şu formada Kenan Yıldız'dan başka hiç kimseye yakışmaz gerçekten, bu forma alınmaz. Ama Kenan'ın üstüne çuval bile giydirsen yakışıyor çocuğa maşallah. En fazla faul kazanan oyuncu 6. En fazla ikili mücadele kazanan 10. En fazla gol pozisyonu oluşturan 2. En fazla başarılı dribling yapan 4. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız taraftarların takıma gösterdiği tüm tepkiyi üzerine alıyor. Bütün suçlu benim diyor. Tam bir lider oyuncu göstergesi. Böyle böyle yapıyor. Özür dilerim diyor. Bütün suç bende diyor. Ve Juventus'un yeni formasını iyi almışlar. Gerçekten hapishane kaçkının forması gibi. Çok garip bir forma tasarımı olmuş. Yani bu kadar kötüsünü görmedim. Premier Lig'de zirvede fark 2. Arsenal 58 puan, Manchester City 56 puan. Ve bugün Barcelona kazanırsa Barcelona tekrardan lider oluyor La Liga'da. Bu hafta yaşanan sürpriz puan kayıpları: Osasuna 2, Real Madrid 1, 3 puanı kaybetti. Como 2, Juventus 0, Juventus 3 puanı kaybetti. Konyaspor 2, Galatasaray 0, Galatasaray 3 puanı kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bütün takımlar bu hafta dökülüyor gibi gözüküyor. 30 yaşından önce Cristiano Ronaldo'nun gol sayısı 463. 30 yaşından sonra Cristiano Ronaldo'nun gol sayısı 501. İnanılmaz bir kariyer. Şu gollerin hepsini klip olarak yayınlasanız belki bir film saatine denk gelir. Gerçekten inanılmaz ya. Berke Özer: koridordaydım, karşıdan asansör açıldı. Mbappe çıktı. Orduyla geliyor ama en az 4-5 tane koruması var. Biri bana dokundu, dur dedi. Ne oluyor dedim. Baktım Mbappe gidiyor. I am a goalkeeper bro, çekil dedim. Berke Özer'in de böyle komik bir anısı olmuş. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Dediğimiz gibi Benfica maçı Arda Güler için çok önemli olacak. O maçın öncesinde ve sonrasında yayında olacağız ve maçı da diğer kanalımızda sizlerle birlikte izleyeceğiz. Şimdiden kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutma. Videomuza like attıktan sonra lütfen hype haklarını kullanmayı da unutma. Katıl satın alıp süper teşekkür göndererek bizlere çok büyük destek olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.